School Spirits için bekleyiş sona erdi ve 3. sezon tabiri caizse kapıyı çaldı. Hem de ne çalmak. Biz de senin için hemen işe koyulduk. Elimizde hepsi bugün yani 28 Ocak 2026'da yayınlanmış Dumanı üstünde 3 eleştiri var. DMT, Collider ve Screen Rant. Üçü de sağlam kaynaklar. Kesinlikle ve misyonumuz da belli. Bu 3 farklı bakış açısını bir potada eritip sezonun DNA'sını çıkarmak. Sezon ne vaat ediyor? Eleştirmenler neyin altını çiziyor, neyden endişeli? Ve en önemlisi bu yeni sezonu ayıracağın zamana değecek mi? Hadi şu kaynakları bir deşelim bakalım. Split River Lisesi'nde işler ne kadar karışmış. Hem de nasıl karışmış. Bu üç kaynağı okuyunca ortaya çıkan ilk ve en net tablo şu. Dizi bildiğimiz yoldan sapıyor. Öyle mi? Evet, ilk 2 sezondaki o hüzünlü ama bir yandan da güvenli hissettiren gençlik gizemi havası dağılıyor. Buradan yani büyük değişimden başlayalım. Dizi karanlıklaşıyor dedin. Evet. Bu ne kadar büyük bir değişim? Sadece ışıkların biraz kısılmasından mı bahsediyoruz? Yok, çok daha fazlası. Bu dizinin temel tonunu değiştiren bir karar. Collider'daki ifade çok net. Dizi karanlığa dalıyor. Dalıyor. Screen Rant ise bunu daha bariz bir korku türüne geçiş olarak tanımlıyor. DMT, ürkütücü, hatta neredeyse şeytani bir havadan bahsediyor. Vay canına. Yani ilk 2 sezonun o tırnak içinde rahatlatıcı hayalet hikayesi diyeceğimiz yapısından eser kalmamış gibi. Bu büyük bir kopuş. Bu bana hemen başka dizileri hatırlatıyor. Hani bir dizi popüler olunca 3. veya 4. sezonda bir anda hadi daha büyük, daha karanlık yapalım furyasına kapılır ya. Aynen. Eleştirmenler bu konuda endişeli mi? Tam üstüne bastın. DMT'nin eleştirisinde bu durum için harika bir terim kullanılmış. Stranger Thingsification. Stranger Things'leşme yani. Aynen, Stranger Things'leşme. Tam da senin dediğin gibi bir gençlik dizisinin popülerliğin getirdiği baskıyla daha epik, daha korkunç olmaya çalışırken özünü kaybetme tehlikesi. Evet, bu bir risk. Bu endişe dile getiriliyor ama hemen arkasından önemli bir not düşüyorlar. Bu endişeye rağmen dizi şimdilik kendine özgü kalmayı başarıyor. Ha, o zaman iyi. Yani bu bir taklit değil, bir evrim gibi duruyor şimdilik. Peki bu ton değişikliği sadece atmosferi değiştirmek için yapılmış bir makyaj mı, yoksa hikayenin motoruna doğrudan etki ediyor mu? Kesinlikle ikincisi. Bu sadece bir stil tercihi değil, hikayenin risklerini ve ciddiyetini artıran bir hamle. Nasıl yani? Collider bunu cesur ve yeni bir yön olarak tanımlıyor ve bu değişimin sonuçları olduğunu söylüyor. Artık karşımızda yeni kötü karakterler, daha önce görmediğimiz türden ürkütücü varlıklar var. Oo, işin rengi değişiyor. Mesele artık sadece Maddie'nin katilini bulmak gibi bir gizem değil, daha tehlikeli, daha fundamental bir şeylerle yüzleşmek. Bu değişimin en somut kanıtı da herhalde kadroya katılan o efsanevi isim, Jennifer Tilly. Kesinlikle. Korku sinemasının ikonik bir yüzünü diziye dahil etmek, artık şakaya gelmiyoruz demenin en kestirme yolu gibi. Çok doğru bir tespit. Peki eleştiriler onun rolü hakkında ne diyor? Sadece bir vitrin süsü mü, yoksa gerçekten bir ağırlığı var mı? Güzel bir soru çünkü bazen kolaya kaçmak gibi hissettirebilir dediğin gibi. Ama eleştirmenlerin genel kanısı Tilly'nin bu yeni tona gerçekten hizmet ettiği yönünde. Öyle mi? Collider ilk 3 bölümde rolünün şaşırtıcı derecede küçük olduğunu ama sırf varlığının bile bu yeni dehşet dolu atmosferi kurmaya yettiğini söylüyor. Yani henüz çok bir şey yapmasa da gölgesi yetiyor. Aynen öyle. Karakteri şimdilik gizemini koruyor, klasik bir otorite figürü gibi duruyor ama davranışlarının altında çok rahatsız edici bir şeyler olduğu hissi veriliyormuş. Yani bir nevi geleceğe yatırım gibi. Tam olarak öyle. Zaten Tilly'nin kendisi de bir röportajda karakterinin ilerleyen bölümlerde cidden dengesiz bir hale geleceğine dair ipucu vermiş. Tamamdır. Yani onun varlığı bu karanlıklaşma vaadinin bir teminatı, seyirciye verilen bir söz gibi ve anlaşılan o ki eleştirmenler bu sözün tutulacağına inanmış. Anladım. Bu karanlıklaşan atmosfer sadece bir estetik tercih değil o zaman. Değil. Eleştirmenler bu yeni korku damarının doğrudan hikayenin temposunu körüklediğini, adeta hikayenin kendisinin de bu yeni kötülükten kaçmak için hızlanmak zorunda kaldığını ima ediyor. Özellikle 2. sezon finalinden kalan o büyük sorular, Evet, işte orası çok kritik.
İkinci sezon bizi tam bir uçurumun kenarında bırakmıştı. Hem de nasıl? Maddie bedenine geri dönüyor ama Simon onun yerine yara izi dediğimiz o araf benzeri yerde kapana kısılıyordu. Evet. Screen Rant eleştirisi, sezonun bu yakıcı sorulara daha ilk bölümün başında neredeyse hiç bekletmeden cevap vermesinden inanılmaz memnun kalmış. Vay be, demek bizi bekletmiyorlar. Hiç bekletmiyorlar. Bu hızlı başlangıcın ikinci sezonun sonlarına doğru hissedilen o durgunluk hissini tamamen sildiğini söylüyorlar. Bir izleyici olarak bu inanılmaz ferahlatıcı bir şey. Pek çok dizi o gizemi sezonun yarısına kadar sakız gibi uzatırdı. Kesinlikle. Anlaşılan senaristler ellerinde soracak daha yeni, daha iyi sorular olduğuna epey güveniyor. Kesinlikle güveniyorlar ve bu hızlı başlangıç, Collider'ın bariz rol değişimi olarak adlandırdığı çok ilginç bir dinamiği ateşliyor. Artık her şey tersine dönmüş durumda. Nasıl yani tersine dönmüş? Şöyle ki, Maddie hayata geri dönmenin şokuyla ve ortadan kayboluşunun sonuçlarıyla, paramparça olmuş ailesiyle, arkadaşlarının kafa karışıklığıyla yüzleşirken, Simon öbür dünyada onun yerini alıyor ve ilk kez hayaletlerle, o dünyanın kurallarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Evet, doğru. Bu rol değişimi diziyi doğaüstü bir dramadan hayatta kalma mücadelesi verilen bir korku türüne bir adım daha yaklaştırıyor. Yeni riskler tamamen bu dinamikten doğuyor. Eski sorular hızla cevaplanırken, anladığım kadarıyla yerlerine daha büyük, daha... Korkutucu yenileri geliyor. Evet, yeni gizemler hakkında ne diyorlar? Hem de nasıl. Kaynaklara göre ilk bölümlerde ortaya çıkan ve sezonun ana motoru olacak yepyeni bir çatışma var. Öyle mi? DMT bu yeni gelişmeyi çok şok edici bir an olarak tanımlıyor. Ancak eleştirmenler arasında bu yeni gizemin potansiyeli konusunda küçük bir fikir ayrılığı var. Nasıl bir ayrılık? DMT bu şok edici başlangıcın ileride basit bir şeye, yani tahmin edilebilir bir kötü adama dönüşmesinden biraz endişe duyuyor. Yani büyük gizem aslında sadece buydu, hayal kırıklığı yaşama riski var diyorlar. Aynen. Ama öte yandan Collider ve Screen Rant hikaye anlatımının kendine güvenen ve net olduğunu söyleyerek bu yeni yönü övüyor. Onlara göre dizi ne yaptığını çok iyi biliyor. Anladım. Ama üçünün de hemfikir olduğu bir nokta var. Dizi, Split River Lisesi'ni adeta bir doğaüstü kaosa hazırlıyor. İşler fena halde kontrol dışı bir şekilde karışacak gibi görünüyor. Bu da beni karakterler konusuna getiriyor. Bu kaosun ortasında karakterler de evriliyor olmalı. Olmaz mı? Tabii ki. Özellikle dizinin odağının artık sadece Maddie olmaması dikkatimi çekti. Bu belki de sezonun en önemli yapısal değişikliği. DMT'nin de belirttiği gibi bu durum bir gençlik dizisi için her şeyi değiştiriyor. Dizi artık bir topluluk hikayesine dönüşüyor yani. Kesinlikle. Özellikle Simon karakteri ön plana çıkıyor. İkinci sezonda Maddie'ye olan aşkından dolayı bazen çaresiz ve seyirci için biraz sinir bozucu olabilen Simon, Evet, biraz öyleydi. bu sezonda kapana kısılmış haliyle yepyeni, daha trajik bir yöne evriliyor. Aynı şekilde Nicole'un karakter gelişiminin de övgü topladığını ekleyelim. Güzel. Yan karakterler artık sadece Maddie'nin hikayesine hizmet eden piyonlar değil. Peki ya Maddie? O bu denklemin neresinde? Hayata geri döndü ama eleştirmenler onun durumu hakkında ne düşünüyor? İşte burada eleştirmenler arasında ilginç bir ayrım daha ortaya çıkıyor ve bu belki de sezonun temel gerilimini en iyi özetleyen nokta. Merak ettim. DMT, Maddie'nin kişilik gelişiminde bir duraklama olduğunu, hayata geri dönmenin ve yaşadığı travmanın şokunu atlatamadığını söylüyor. Özellikle annesi Sandra ile ilişkisinin en dipte olduğunu ve karakterin bir nevi sıkışıp kaldığını ima ediyor. Ama Collider tam tersini düşünüyor değil mi? Peyton List'in performansını övmüşler. Tam tersini, Collider, Peyton List'in bu sezon dizideki en güçlü performansını sergilediğini ve karakterine beklenmedik bir cesaret kattığını söylüyor. İlginç. Onlara göre Maddie, Jonathan bedeninde geçirdiği zamanın ve ölüme yaklaşıp geri dönmenin getirdiği bir sertlikle daha mücadeleci, daha proaktif bir karaktere bürünmüş. Yani bir eleştirmenin duraklama olarak gördüğü şeyi, diğeri karakterin yeni bir katman kazanması, sertleşmesi olarak yorumluyor. Aynen öyle. Asıl mesele belki de şu. Dizi, seyirciyi de Maddie'nin belirsizliğine ortak ediyor. O da sıkışıp kaldığını mı yoksa güç topladığını mı bilmiyor, biz de. Bu kadar karanlık, bu kadar gerilim dolu bir atmosferde dizinin o bildiğimiz duygusal çekirdeği kayboluyor mu peki? Hayır, neyse ki kaybolmuyor.
Sadece korku ve gizem mi var artık? Hayır, hatta Collider'a göre yas, kayıp ve ergenlik kaygısı gibi temalar bu sezon her zamankinden daha belirgin ve daha dokunaklı işleniyor. Bu çok iyi haber. Özellikle Yuri ve Rhonda gibi çok sevilen yan karakterlerin geçmiş hikayeleri çok duygusal sahnelerle derinleştirilmiş, bu da dizinin kalbini kaybetmediğini gösteriyor. Harika. Ama en güzeli, dizi bu duygusal yoğunluğu kara mizah ve absürt alt hikayelerle çok zekice dengeliyor. Mesela bir örnek var mı? Var tabii. Screen Rant'in bahsettiği bir örnek var. İki hayaletin okulun popüler kötü kızlar grubuna sızarak bilgi toplamaya çalıştığı bir görev. Haha, çok iyi. Bu tür absürt ama eğlenceli anlar dizinin hem korkutucu hem de komik olabilme yeteneğini koruduğunu gösteriyor. Bu denge dizinin en büyük gücü olmaya devam ediyor. Dizi sadece ton ve karakter olarak değil, mekan olarak da genişliyor anladığım kadarıyla. Haritada yeni yerler belirmiş. Evet ve bu çok önemli bir nokta. Sadece lisede sıkışıp kalmıyoruz artık. Nerelere gidiyoruz? Özellikle Xavier'ın ölülerle iletişim kurabildiği hastane bu sezon kilit bir mekan haline gelmiş. Hastane. Collider bu mekanın hem daha karanlık hem de ironik bir şekilde daha komik sahnelere zemin hazırladığını söylüyor. Düşünsene, hayaletlerle dolu bir hastane. Hem korku hem de komedi için inanılmaz bir potansiyel var, doğru. Kesinlikle. Bunun yanı sıra öbür dünya dediğimiz o hayaletlerin arasında da etkileyici derecede ürkütücü yeni mekanların keşfedildiği belirtiliyor. Dünya gerçekten büyüyor. Peki bu dünya genişlemesinin hikaye için anlamı ne? Bu sadece yeni yerler görmek mi yoksa daha derin bir anlamı var mı? Çok daha derin bir anlamı var. Mesela öbür dünyanın kuralları falan değişiyor mu? İşte en kritik soru bu. Çünkü bu genişleme dizinin paranormal kurallarının da değiştiği ve genişlediği anlamına geliyor. Eyvah. Collider'ın çok yerinde bir tespiti var. Bu bir dizi için genellikle ya batarsın ya çıkarsın anıdır. Evet, mitolojiyi genişletirken işler sarpa sarabilir. Aynen. Hikayeliği aşırı karmaşık, tutarsız ve anlaşılmaz hale getirme riski her zaman vardır. Seyircinin güvenini sarsabilirsin. Ve School Spirit bu testi geçebilmiş mi? Eleştirmenlerin genel kanısı evet, geçtiği yönünde. Oh, iyi. Dizinin bu durumu kafa karıştırıcı olmadan oldukça kendinden emin bir senaryo ve yönetmenlikle başarıyla yönettiği vurgulanıyor. Bu, yaratıcı ekibin pusulayı kaybetmediğini, ne yaptığını çok iyi bildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir başarı. Hem de nasıl? Düşünsene, eğer hayaletler artık farklı şekillerde tuzağa düşebiliyorsa veya tamamen yeni, bilinmeyen varlıklar ortaya çıkabiliyorsa, bu 2 sezondur tanıdığımız karakterler için oyunun kurallarını temelden değiştirir. Bütün denge bozulur. Kesinlikle. Anlaşılan o ki dizi bu tehlikeli sularda güvenle yüzüyor. Pekala. Her şeyi masaya yatırdık. Karanlıklaşan ton, hızlanan hikaye, derinleşen karakterler ve genişleyen bir dünya. Evet. Tüm bu analizlerden sonra gelelim en can alıcı soruya. Eleştirmenlerin nihai kararı ne? Bu yeni sezon tüm bu riskli değişikliklerle birlikte işe yarıyor mu? Genel olarak evet yarıyor. Ama temkinli bir evet bu. Nasıl yani? Puanlara baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. DMT 5 üzerinden 3,5. Collider 10 üzerinden 8 ve Screen Rant 10 üzerinden 9 vermiş. Yani genel bir memnuniyet söz konusu. Kesinlikle. En düşük puanı veren DMT bile bunun kötü bir sezon olduğunu söylemiyor. Sadece bazı endişeleri var. O da dizinin gereğinden fazla uzaması tehlikesi değil mi? Sanki her güzel şeyin tadında bırakılması gerektiğini savunan bir yazı gibiydi. Tam olarak o. DMT'deki yazar, bu tür gençlik gizemleri için 3 sezonun ideal olduğunu ve dizinin zirvedeyken bitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Lost sendromu yaşamasından korkuyor yani. Aynen. 5-6 sezon sürerek ruhunu kaybetmesinden ve ilk başlardaki o samimi gizem hissini yitirmesinden endişe ediyor. Mantıklı bir endişe. Ama kendisi de yazısında bir çelişkiyi itiraf ediyor. İlk 3 bölümü izledikten sonra hikayenin daha da genişleyeceğinin ve anlatacak çok şeyi olduğunun farkında. Yani bir yandan keşke tadında bitse derken, diğer yandan daha fazlasını merak ediyorum demekten kendini alamıyor. Aynen öyle. Bu aslında bir eleştirmenin yapabileceği en büyük iltifatlardan biri olabilir. Kesinlikle. O zaman bu 3 kaynaktan süzülen artıları ve eksileri senin için son bir kez toparlayalım. Önce iyi haberler. Artılar çok net ve güçlü. Birincisi,
korkuya yönelik o cesur ton değişikliği genel olarak başarılı bulunmuş. İkincisi, Peyton List'in performansı herkes tarafından övülüyor. Sezonu sırtlıyor resmen. Hı hı. Üçüncüsü, senaryo ve dünya inşası kuralları genişletmesine rağmen kendinden emin ve tutarlı. Dördüncüsü, eski soruların hızla cevaplanıp yerine daha ilgi çekici yenilerinin konması. Bu çok önemliydi. Evet. Ve son olarak yan karakterlerin derinlik kazanmasıyla dizi artık tek bir kişinin omuzlarında değil, gerçek bir topluluk hikayesine dönüşmüş. Harika. Peki ya eksiler ya da endişeler diyelim, nerelerde frene basmışlar? Birkaç tane var. Kolaydır, bazı hikaye seçimlerinin risksiz kaldığını ve yükseltilmeye çalışılan gerilimi zaman zaman biraz düşürdüğünü söylüyor. Yani daha da cesur olabilirlerdi dedikleri anlar olmuş. Aynen. DMT'nin endişeleri ise daha yapısal. Maddie'nin kişisel değişiminin biraz duraklamış olması ve yeni ana gizemin ileride basitleşme riski taşıması. Ve tabii o uzama meselesi. Ve tabii ki yine DMT'nin altını çizdiği dizinin gereğinden fazla uzayarak özünü kaybetme potansiyeli. Sonuç olarak bu küçük endişelere rağmen izleme listenin en üstüne koymaya değer diyorlar mı? Kesinlikle. Üç eleştirinin de ortak sonucu bu. Küçük endişelere rağmen yeni sezon çok güçlü, kendinden emin bir başlangıç yapıyor ve kesinlikle izlenmesini tavsiye ediyorlar. Çok net. Hatta DMT'nin kapanış cümlesi her şeyi özetliyor. Olayların çok yakından çığırından çıkacağını bekliyorlar. Yani bu ilk 3 bölüm büyük fırtına öncesi o tekinsiz sessizlik gibi. Aynen öyle. Her an bir şeyler patlayacak hissi hakim. Harika bir analiz oldu. O zaman toparlayacak olursak, karşımızda daha karanlık, daha cesur ve dünyasını korkutucu ama bir o kadar da ilginç şekillerde genişleten bir School Spirits var. Evet. Sezon, ikinci sezonun bıraktığı soruları hızla yanıtlayıp, yerlerine çok daha büyük ve tekinsiz yenilerini koyarak oldukça güçlü bir başlangıç yapıyor. Kesinlikle. Ve bu eleştirileri okuduktan sonra sana üzerinde düşüneceğin son bir kışkırtıcı düşünce bırakmak istiyorum. Dinliyorum. Bu kaynaklara bakarsak, School Spirits artık sadece bir yerde kapana kısılmakla ilgili doğaüstü bir gençlik dramasından, gerçek bir kötülükten kaçmaya çalışan aktif bir korku hikayesine dönüşüyor. Vay. Kaynaklarda aşırı katı bir otorite figüründen ve daha da korkuncu, nazik hayaletlerimizin kötü niyetli kopyalarından bahsediliyor. Bu tüyleri ürpertici. Belki de bu sezonun asıl sorusu artık katil kim veya buradan nasıl kurtulurum değil, basitçe nasıl hayatta kalırım sorusudur. Yani? Peki, kapana kısıldığın yer artık bir araf değil de bir av sahası haline gelirse ne olur? İşte 3. sezonun bize sorduğu asıl soru bu olabilir.